Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde dünya mutfağına ait bir pilav tarifi paylaşacağız. Azeri pilavı. Önce malzemelerimizi sıralayalım, ondan sonra yapımına geçelim. 300 gram kuzu kuşbaşı, 2 su bardağı baldo pirinç, 2 adet orta boy kuru soğan, 1 çorba kaşığı çam fıstığı, 1 çorba kaşığı kuş üzümü, 5 adet kuru kayısı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 4 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 2 adet orta boy havuç, 3 adet taze soğan, 4-5 dal maydanoz ya da dereotu, 3 su bardağı kaynar su, yarım tatlı kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı tuz. Malzeme listesinden sonra ilk işlem olarak etimizi haşlayacağız. Pilavının yapımına başlıyoruz. 1 çorba kaşığı kadar ayçiçek yağını tencereye bırakıyoruz. Biraz ısınınca 300 gram kuzu kuşbaşıyı ekliyoruz. 10 dakika kadar kavuracağız. Şöyle bir kabuk bağlayacak etler. Ondan sonra üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Şimdi yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra 3 su bardağı kaynar suyu ekliyoruz. Hemen kaynamaya başladı. Ateşi kısıyoruz. 25 dakika kadar bu şekilde haşlıyoruz. Evet, et kaynarken, bunu daha önce de ifade etmiştik, köpükler oluşuyor. Ara ara bu köpükleri alarak kaynatma işlemine devam ediyoruz. Et pişerken biz de bu arada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 5 adet kuru kayısı var demiştik. Özellikle gün kayısı olması tercih sebebimiz. Yani doğal ortamda soğanı da her zamanki gibi elimizden geldiğince ufak bir şekilde doğramaya çalışacağız. 5 çorba kaşığı yağımız vardı. 1 çorba kaşığını aldık. Şimdi 4 çorba kaşığını tenceremize ekliyoruz. Ve 1 çorba kaşığı tereyağı. Aslında gönül hepsini tereyağından yapmak istiyor ama biz sağlık açısından gene de vazgeçmiyoruz sıvı yağdan. Artık çam fıstığını atabiliriz. Kararana kadar birkaç dakika kavuruyoruz. Şimdi sırada havuç var. En sert malzememiz havuç. Önce bunu ekliyoruz. Şöyle bir 5 dakika kadar kavuruyoruz. Aslında kapakla kapatsak daha iyi olur. Havuç bir hayli yumuşadı. Artık soğanı ekleyebiliriz. Soğanı kavurmak için belli bir süre vermiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta soğanın çok iyi kavrulması. Adeta kuru bir ifade alacak. O zaman olmuş demek. Direkt kapağını kapatalım. Soğan istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi oldukça kuru bir ifade kazandı. Şimdi az önce doğradığımız kayısıları ve yıkadığımız kuş üzümlerini birlikte
ekliyoruz. Ürünler şişmeye başlayana kadar açık kapak olarak kavuruyoruz. Şimdi sıra pirinçte. Pirinci ıslatmadık. Fakat akan suyun altında nişastası gidene kadar güzelce yıkadık. Burada önemli olan çok güzel yıkama ve suyunu çok iyi süzdürmek. Birkaç dakikada pirinci kavuracağız. Yalnız üzerine kalan bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. O şekilde kavurmaya devam edelim. Pirincimiz kavrulurken biz de bu arada et suyunu ve eti hazırlayalım. Etleri bir kevgir yardımıyla süzerek suyundan alalım. Artık süzdüğümüz eti de ekleyebiliriz. Karıştır. Eti de çevirelim. Bu arada karabiberi de ekleyebiliriz. Çünkü kokusu en son kalması için en son ilave ediyoruz. Artık son işlem olarak 3 su bardağı et suyunu ekleyeceğiz. Yetişmezse suyla da 3 bardağı tamamlayacağız. Islatmadığımız için 2 su bardağı pirinci aslında 4 bardak. Ama içerisindeki diğer malzemeler de su vazifesi gördüğü için 3 bardak et suyu yeterli oluyor. Şöyle fazla incitmeden artık çevirdikten sonra kapağı kapatıyoruz. Kaynama noktasına geldikten sonra kısıyoruz. 10 dakika daha pişiriyoruz. Azeri pilavının son işlemi olarak soğan ve maydanozumuzu kıyıyoruz ve ilave edeceğiz. Çok ince olarak taze soğanın beyazını ve yeşilini doğruyoruz. Soğandan sonra saplarıyla birlikte maydanozu kıymaya devam ediyoruz. Tamamen artık pilav suyunu çekti. Alarmı da kapatalım. Ateşi de kapatalım. Son olarak dikkat etsiniz, ateşi kapattıktan sonra soğanı ve maydanozu ekliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi dereotu da kullanabiliriz. Şöyle karıştırmadan üzerine yayıyoruz ve demlenmesi için üzerine bir kağıt havlu kapatıp yarım saat bekletiyoruz. Azeri pilavımız demlendi. Soğan ve maydanoz buharıyla pişti. Şimdi çok dikkatli bir şekilde pirinçleri kırmadan karıştırıyoruz. Azeri pilavı farkındaysanız Özbek pilavını da hatırlatıyor. Ne kadar olsa aynı kültürün uzantıları. Lezzet olarak Azeri pilavı da Özbek pilavı kadar çok güzel. Şimdi ıslattığımız şöyle bir kasemiz var. Hafif bastırarak pilavımızı yerleştirdik. Şimdi artık servis tabağımıza çevirebiliriz. Şöyle bir maydanoz daha. Servise hazır. Bu bölümde dünya mutfağına ait bir pilav tarifi paylaştık. Azeri pilavı. Bizim kültürümüze çok yatkın bir lezzet. Denerseniz beğeneceğinizi umuyorum. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.